Tarih sahnesinde bazı anlar vardır ki insanlığın hafızasına yalnızca bir olay olarak değil, bir dönüm noktası olarak kazınır. Hazreti İsa'nın dünyaya gelişi işte böyle bir andır. Bu olay yalnızca bir doğum değil, Allah'ın kudretinin ve iradesinin bütün insanlığa ilanıdır. Mucizeler zincirinin ilk halkası, Allah'ın tertemiz kıldığı bir kadının hayatında başlar. Hazreti Meryem. Kur'an'da Meryem seçilmiş, tertemiz ve alemlerin kadınlarına üstün kılınmış olarak tanımlanır. Çocukluğundan itibaren mabedin gölgesinde, ibadetin ve teslimiyetin atmosferinde büyümüştür. Onun öyküsü aslında Hazreti İsa'nın kıssasının da mukaddimesidir. Çünkü Allah, insanlığa mucize göstermek istediğinde önce onu taşıyacak kalbi hazırlar. Hazreti Meryem, babası İmran'ın vefatından sonra küçük yaşta mabede adanmış, Zekeriya peygamberin gözetiminde büyümüştü. Tefekkürle dolu çocukluğu, Allah'a yakınlığının habercisiydi. Kur'an, onun özel durumunu şöyle anlatır. Rabbi, onu güzel bir şekilde kabul etti. Güzel bir bitki gibi yetiştirdi ve Zekeriya'nın himayesine verdi. Ali İmran 37. Bu ifade, Meryem'in fıtraten tertemiz bir insan oluşunu, Allah'ın onu özel bir görev için hazırladığını gösterir. Zekeriya peygamber, onun odasına her girdiğinde taze rızıklar bulur. Hayretle sorardı. Meryem, bu sana nereden geliyor? O da, bu Allah katındandır, derdi. Daha o günlerden itibaren Meryem'in hayatı ilahi kudretin gölgesiyle çevrilmişti. İşte bu tertemiz hayatın bir noktasında Cebrail aleyhisselam Allah'ın emriyle Meryem'e göründü. Ona tertemiz bir oğul müjdesini getirdi. Meryem şaşkınlıkla sordu. Bana bir beşer dokunmamışken nasıl oğlum olabilir? Melek cevapladı. Bu böyledir. Rabbin buyurdu ki bu bana kolaydır. Onu insanlara bir mucize ve tarafımızdan bir rahmet kılacağız. Bu karara bağlanmış bir iştir. Bu diyalog, insan aklının imkansız gibi gördüğü şeylerin Allah'ın kudreti karşısında hiçbir şey olmadığını hatırlatır. Doğum, biyolojik kanunlara bağlıdır. Ama Allah dilediğinde sebeplerin üstünde yeni bir yaratılış ihsan eder. Nitekim Hazreti Adem de annesiz ve babasız yaratılmıştır. Hazreti İsa'nın babasız dünyaya gelişi, bu yaratılış kudretinin yeni bir tecellisiydi. Doğum vakti yaklaştığında Meryem toplumdan uzaklaştı. Kur'an, onun sancılarını, hüzün ve acı içinde hurma ağacının dibine sığınması şeklinde anlatır. Yalnızlık, toplumun ithamlarından duyduğu korku ve doğumun ağır yükü, onu derin bir çaresizliğe sürükledi. Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim diye içini döktü. Tam bu noktada Allah'ın rahmeti yetişti. Altından bir su akıtıldı. Hurma ağacından taze meyveler döküldü. Melek ona şöyle seslendi. Hurma ağacını kendine doğru salla. Üzerine taze hurmalar dökülsün. Ye, iç, gözün aydın olsun. Bu sahne, insanın en zor anında Allah'ın yardımını nasıl hissettiğini gösteren güçlü bir metafordur. İnsan bazen yalnız kaldığını zanneder. Oysa Allah, hurma dalının gövdesinde bile bir lütuf saklar. Meryem, kucağında çocuğuyla kavmine döndüğünde büyük bir fırtına koptu. İnsanlar onu suçlayıcı gözlerle karşıladı. Ey Meryem, sen iffetli biriydin. Bu çocuğu nereden buldun? İnsan çoğu zaman görmediğini en kötüyle yorumlar, bilmediğini suçlamayla doldurur. Meryem, Allah'ın emriyle konuşmadı. Sadece çocuğunu işaret etti. Kalabalık şaşırdı. Beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz, dediler. İşte o anda Allah'ın mucizesi gerçekleşti. Hazreti İsa beşikte konuştu. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı verdi. Beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti. Anneme iyilikkar kıldı. Beni zorba ve bedbaht yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün esenlik üzerimedir. Bu söz yalnızca Meryem'in iffetine beraat değil, aynı zamanda Hazreti İsa'nın daha doğumunda peygamberlikle mühürlendiğinin ilanıydı. O, Allah'ın bir kulu ve elçisiydi. Bu cümleler
Asırlar boyunca insanlara kul olmanın şerefini ve peygamberliğin aslında kulluğun zirvesi olduğunu öğretti. Hazreti İsa'nın doğumu mucizelerle başlamıştı. Fakat mucize yalnızca bir an değil, bütün bir ömrün etrafını kuşatacaktı. Beşikte konuşan bir bebek, ilerleyen yıllarda bir peygamberin ağır sorumluluğunu taşıyacak. O küçücük dudaklardan dökülen sözler bir davetin temelini atacaktı. İsa büyürken çevresindeki insanlar onun farklılığını fark ediyordu. Çocukken bile yaşıtlarının oyunlarına kapılmaz, vaktini çoğunlukla tefekkür ve dua ile geçirirdi. Yalanı bilmez, zulme sessiz kalmazdı. Sözlerinde bir ağırbaşlılık, davranışlarında bir vakar vardı. İnsanlar onda, daha o yıllarda Allah'ın özel bir nurla beslediği bir genç gördüler. Kur'an, İsa'nın peygamberlik yolculuğuna işaret eden bazı detayları verir. Daha beşikteyken ve yetişkinliğinde insanlarla konuşacak ve salihlerden olacaktır. Ali İmran 46 ayeti, onun hem bebeklikte hem de olgunlukta Allah'ın mesajını taşıyacağını vurgular. Bu, İsa'nın hayatının her safhasında ilahi bir göreve hazırlandığının işaretidir. Gençliğinde Hazreti İsa, toplumun gözü önünde büyüdü. Onun dürüstlüğü, merhameti ve vakar sahibi oluşu herkesin dilindeydi. Fakirlere yardım eder, hastaların elini tutar, çaresizlere destek olurdu. İnsanlar onun yanında huzur bulurdu. Bir peygamberin kalbinde bulunması gereken en temel özellikler gençliğinden itibaren onda belirginleşmişti. O, yalnızca ibadetiyle değil, merhametiyle de öne çıktı. Yoksul bir evin kapısını çaldığında, kapının ardında bir tebessüm bırakırdı. Bir yetim ağladığında omzunu uzatır, dul bir kadının yükünü taşır, yaşlı bir adamın koluna girerdi. Onun hayatı, daha peygamberlik görevi verilmeden önce bile rahmet kavramının ete kemiğe bürünmüş haliydi. Toplumsa ikiye bölünmüştü. Bazıları onun şahsiyetinden etkileniyor, onda peygamberlik ışığı görüyordu. Ama toplumun ileri gelenleri, kalpleri katılaşmış olanlar, onun her farklı özelliğini şüpheyle karşılıyordu. Çünkü onların düzeni, güç ve menfaat üzerine kuruluydu. İsa'nın getireceği hakikat mesajı, bu düzenin temellerini sarsacaktı. Hazreti İsa genç yaşta kavminin karşısına çıktığında, Allah'a kulluk edin, benden önceki peygamberlerin yoluna dönün dediğinde bazı gözler ışıldadı, bazı yüzler ise karardı. Hakikat bazen bir kısmın kalbini yumuşatır, diğerlerinin inat perdesini kalınlaştırır. İsa'nın hayatı boyunca yaşayacağı imtihan, işte bu iki zıt tavrın arasında şekillenecekti. İşte bu noktada Allah, İsa'nın yanında sebat edecek bir topluluk var etti, havariler. Onlar sayıca çok değildi, fakat imanları büyüktü. Kur'an, onların ağzından şöyle dediğini nakleder: Biz Allah'a iman ettik, seninle birlikte olduğumuza şahit ol. Ali İmran 52. Bu söz yalnızca bir beyan değil, ağır bir ahitti. Çünkü İsa'nın yanında olmak, toplumun öfkesine göğüs germek, tehditlere rağmen sebat göstermek demekti. Havariler işte bu zor tercihle sınandılar. Ailelerinin suskunluğu, kavimlerinin düşmanlığı ve yöneticilerin baskısı altında bile İsa'nın yanında durdular. Onlar İsa'nın en yakın şahitleri oldular. Onun davetini taşıdılar. Onun mucizelerine gözleriyle şahitlik ettiler. İnanan bir topluluğun varlığı, peygamberlik görevinin daha da güçlenmesine vesile oldu. Çünkü hakikat yalnızca peygamberin dilinde değil, onunla birlikte yürüyenlerin hayatında da yankı buldu. Hazreti İsa gençliğinin bu yıllarında kavmine yalnızca sözle değil, örnekliğiyle hitap etti. Toplumun bozulmuş ölçülerini düzeltmek, adaletsizliği ortadan kaldırmak ve tevhidi yeniden tesis etmek için gönderildi. O, Allah birdir mesajını hem kalplere hem akıllara nakşetmek üzere yetiştiriliyordu. Kur'an'da şöyle buyrulur: İsrailoğullarına, ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Körü ve alaca hastasını iyileştiririm. Ölüleri Allah'ın izniyle diriltirim. Evlerinizde yediklerinizi ve sakladıklarınızı size haber veririm, dedi. Ali İmran 49. Bu ayet, onun peygamberlik dönemine girişinin habercisidir.
Allah Hazreti İsa'ya yalnızca söz değil, mucize armağan etti. Ama bu mucizelerin her biri gençliğinde olgunlaşan bir ruhun üzerine indirildi. Çünkü mucizeyi taşımak için önce sabır, vakar ve teslimiyet gerekir. İsa bu ahlaki olgunluğu genç yaşta sergiledi. Hazreti İsa'nın peygamberliği yalnızca sözlerle değil, Allah'ın ona lütfettiği mucizelerle de desteklenmişti. Mucizeler, peygamberlik yolunun delilleri ve Allah'ın kudretinin işaretleriydi. Ama bir şey unutulmamalıdır. Bu mucizeler, İsa'nın kendi kudretiyle değil, tamamen Allah'ın izniyle gerçekleşmişti. O her defasında kavmine bunu hatırlattı. Ben Allah'ın kuluyum. Yaptığım her şey onun izniyledir. İlk mucizelerden biri, körlerin gözlerinin açılması ve doğuştan hasta olanların iyileştirilmesiydi. İsa elini uzattığında şifa Allah'ın emriyle iniyordu. Körler görmeye başlıyor, derisi bozuk olanlar yeniden sağlığına kavuşuyordu. Kalabalıkların arasında bu mucizeler yayıldıkça insanlar hayrete düştü. Bazıları imanlarını kuvvetlendirdi. Bu ancak Allah'ın elçisinin yapabileceği şeydir dediler. Ancak bazıları da mucizeleri sihir diye yaftaladı. Hakikati kabul etmemek için gözlerini kapattı. Kur'an bu gerçeği şöyle nakleder. Allah'ın izniyle anadan doğma körü ve alacayı iyileştiririm. Ali İmran 49. Bu ayet İsa'nın mucizelerinin kendi kudretinden değil, Allah'ın iradesinden geldiğini açıkça ortaya koyar. Hazreti İsa'nın mucizelerinden bir diğeri ise çamurdan kuş şekli yapıp onu üflemesiyle canlanmasıydı. Bu mucize Allah'ın yaratıcılığına işaret eden bir delildi. Çünkü yaratmak yalnızca Allah'a mahsustur. İsa'nın yaptığı Allah'ın izniyle yaratılışa bir işaret taşımaktı. Belki de Hazreti İsa'nın en çarpıcı mucizelerinden biri ölülerin Allah'ın izniyle diriltilmesiydi. İnsanlar çaresizlik içinde ağladıkları bir anda İsa'nın duasıyla ölü beden tekrar hayata dönüyordu. Bu mucize karşısında kavminin bir kısmı derin bir imanla sarsılırken bir kısmı inkarda ısrar etti. Hazreti İsa'nın mucizeleri 3 önemli mesaj taşır. 1. Şifa Allah'tandır. İsa'nın eli yalnızca bir vesileydi. Gerçek şifa Allah'ın kudretindeydi. 2. Yaratmak yalnızca Allah'a mahsustur. Çamurdan kuş mucizesi, yaratılışın yalnız Allah'ın izniyle olduğunu hatırlatır. 3. Ölüm bile Allah'ın emrine tabidir. Ölülerin diriltilmesi, kudretin sınır tanımadığını gösterir. Her mucizenin sonunda Hazreti İsa kavmine aynı gerçeği hatırlattı. Ben bir kulum, yaptıklarım Allah'ın izniyledir. Hazreti İsa'nın hayatı boyunca en açık şekilde görülen hakikat şudur. Hakikati dile getiren her peygamber, kavminin en güçlülerinden en şiddetli düşmanlıkla karşılaşır. Çünkü peygamberlerin daveti, yalnızca kalpleri değil, düzenleri de değiştirir. Menfaatlerini, otoritelerini, dünyevi çıkarlarını kaybetmek istemeyenler, hakikati susturmak için her yolu denemiştir. İsa'nın kavmi de bundan farklı değildi. İsa'nın mucizeleri ve daveti yayılmaya başladığında halkın içinde iki grup netleşti. İman edenler ve inkar edenler. İman edenler onun sözlerinde hakikati buluyor, mucizelerinde Allah'ın delillerini görüyordu. İnkar edenler ise gördükleri her mucizeyi sihir diye yaftalıyor, hakikati kendi inatlarının gölgesinde boğmaya çalışıyorlardı. Kavmin ileri gelenleri bu daveti bir tehdit olarak gördüler. Çünkü İsa'nın öğretileri adalet üzerineydi. Onların düzeni ise zulüm üzerine kuruluydu. İsa'nın mesajı tevhidden ibaretti. Onların kalpleri ise dünyevi güç ve çıkar peşindeydi. Bu yüzden halkın gözünde itibarı artan Hazreti İsa'yı susturmak için planlar yapmaya başladılar. Önceleri onun hakkında iftiralar yaydılar. Kimi İsa'nın bir sihirbaz olduğunu söyledi, kimi onun sözlerini ataların dinine karşı gelmek olarak yaftaladı. Bazıları ise onu toplumun huzurunu bozan bir yalancı olarak ilan etti. İftira, tarihin her döneminde hakikatin sesini bastırmak için kullanılan eski bir silah oldu. Bununla da kalmadılar.
İsa'nın havarilerini sindirmeye çalıştılar. Ailelerine baskı yaptılar. Toplumda onlara karşı nefret duygusu uyandırdılar. Ancak havariler bütün bu baskıya rağmen sadakatlerinden vazgeçmediler. Onların imanla söylediği söz tarihe geçti. Biz Allah'a iman ettik. Seninle beraber olduğumuza şahit ol. Ali İmran 52. Düşmanlık arttıkça tehditler de büyüdü. Sonunda Hazreti İsa'yı öldürmek için planlar kurdular. Ama unutmuşlardı ki insanın planı Allah'ın planı karşısında bir hiçtir. Tarih boyunca en çok tartışılan olaylardan biri Hazreti İsa'nın sonu olmuştur. Hristiyan geleneğinde çarmıha gerilme inancı yer alırken Kur'an bu inancı kesin bir dille reddeder. Onu öldürmediler, çarmıha germediler. Fakat onlara öyle gösterildi. Nisa suresi 157. ayet. Bu ayet olayın gerçeğini net bir biçimde ortaya koyar. İnsanlar İsa'yı yakaladıklarını ve çarmıha gerdiklerini sandılar. Oysa Allah İsa'yı kendi katına yükseltti. Kur'an bu hakikati şöyle bildirir. Hayır, Allah onu kendi katına yükseltti. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Nisa suresi 158. ayet. Bu olay Allah'ın peygamberlerini nasıl koruduğunun en çarpıcı delillerinden biridir. İnsanların gözünde zafer gibi görünen şey aslında kendi tuzaklarının içinde kaybolmalarıydı. Hakikati susturmak için kurdukları plan onların kendi helaklarının başlangıcı oldu. Hazreti İsa'nın göğe yükseltilmesi yalnızca onun kurtuluşu değil, aynı zamanda ümmetine verilen bir mesajdır. Allah elçilerini asla yalnız bırakmaz. Onların daveti görünüşte yenilmiş gibi olsa da gerçekte korunmuş ve yüceltilmiştir. Bu peygamberlerin hayatlarında ortak bir temadır. Hazreti Nuh'un tufandan kurtuluşu, Hazreti İbrahim'in ateşten selametle çıkışı, Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'de açılan yoldan geçişi. Hepsi aynı hakikati ilan eder. Allah dilediğini muhafaza eder. Kulun vazifesi yalnızca sabır ve teslimiyettir. Hazreti İsa'nın göğe yükseltilmesi de bu zincirin bir halkasıdır. Allah onu düşmanlarının elinden kurtarmış, hakikat mesajını korumuş ve onu kendi katına almıştır. Bu olay inkarcılar için bir hüsran, iman edenler içinse bir tesellidir. Hazreti İsa'nın hayatı mucizelerle, mücadelelerle ve ilahi himaye ile örülmüştü. Fakat onun en büyük mucizesi geride bıraktığı mesajdır. Çünkü mucizeler bir çağda görülür ve biter. Ama hakikat mesajı çağları aşar, kalplere işlenir, nesilden nesile aktarılır. Kur'an bize Hazreti İsa'nın ağzından şu cümleleri duyurur. Ben Allah'ın kuluyum. Meryem suresi 30. ayet. Bu söz aslında bütün peygamberlerin ortak çağrısını özetler. Hazreti İsa'nın davetinin merkezinde tevhid vardı. O, kavmine Allah'tan başka hiçbir güce boyun eğmemelerini öğretti. Tapınaklarda şekle dönüşmüş ibadetleri değil, kalpten gelen teslimiyeti hatırlattı. İnsanların dünyevi çıkarlar için kurdukları sahte ilahları reddetti. Benim Rabbim ve sizin Rabbiniz Allah'tır. Ona kulluk edin. İşte dosdoğru yol budur. Bu mesaj, insanın en yüce makamının kulluk olduğunu hatırlatıyordu. İsa, kendisine yöneltilen ilahlaştırma çabalarını reddetti. O hiçbir zaman kendisini ilah olarak sunmadı. Bilakis Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu her fırsatta dile getirdi. Hazreti İsa'nın mesajında ikinci temel öğe adaletti. Zulmün en küçük biçimine dahi karşı çıktı. Haksız kazancı, yetim malının yenmesini, güçlünün zayıfı ezmesini reddetti. Bununla birlikte onun yöntemi sertlik değil, merhametti. Çünkü hakikat ancak merhametle taşınır. Merhametsiz hakikat insanları uzaklaştırır. Onun sözlerinde bu denge açıkça görülür. Bir yandan adaleti hatırlatır, diğer yandan kalpleri şefkatle kazanırdı. Bir yetimin gözyaşını silerken de, bir zalime karşı doğruları söylerken de aynı hakikati hatırlatırdı. Rabbim beni nerede olursam olayım mübarek kıldı. Kur'an, Hazreti İsa'nın bir müjdesinden de bahseder. Kendisinden sonra gelecek olan son peygamberi, Hazreti Muhammed'i haber vermesi.
Benden sonra gelecek, adı Ahmet olan bir peygamberi müjdeleyeceğim. Bu cümle, peygamberlik zincirinin bir bütün olduğunu gösterir. İsa, kendi risaletini, kendinden önce gelen Musa'nın şeriatını doğruladığı gibi, kendisinden sonra gelecek olan elçiyi de müjdeledi. Böylece, insanlığa rehberlik eden zincirin kopmadığını, hakikatin kandilinin hiç sönmediğini ilan etti. Hazreti İsa'nın hayatından bugüne kalan ışık, sadece tarihi bir olay değil, yaşayan bir davettir. Bugünün insanı için 3 temel mesaj bırakır. 1. Hakikat yalnız Allah'a kulluktur. İnsan kalbini eşyaya, menfaate, başka güçlere bağladıkça hakikatten uzaklaşır. 2. Gerçek zafer sabır ve teslimiyettedir. Meryem'in yalnızlığında aldığı ilahi yardım, İsa'nın göğe yükseltilmesi, hepsi Allah'a güveninin asla yalnız bırakılmadığını gösterir. 3. Hakikati taşıyanlar yalnız olabilir ama kaybetmezler. Tarih boyunca peygamberler çoğu zaman yalnız kaldı. Ama onların yalnızlığı hakikatin zaferinin başlangıcı oldu. Kur'an'da Hazreti İsa'nın diliyle şöyle bir dua bize ulaşır. Eğer onlara azap edersen, şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, şüphesiz sen azizsin, hakimsin. Maide suresi 118. ayet. Bu söz onun merhamet dolu kalbinin ve kul olmanın idrakının en derin ifadesidir. Hazreti İsa'nın mesajı işte bu sözlerde toplanır. Kulluk, merhamet, sabır ve Allah'a güven. Bu mesaj dün olduğu gibi bugün de yol göstericidir.